Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok kolay, çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde vişne çürüğü ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz böyle. Sadece 2 sırada bir kendini tekrar eden çok kolay, güzel, gösterişli bir patik oldu. Modelimiz bu hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Hanımlar, ben her zaman olduğu gibi patiğime burun tarafından 12 ilmek olarak başladım. Renkli ipim ile başlıyorum. 12 ilmeğimi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişe de geçeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen 3. şişime şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum ve 3. şişime takıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. Hanımlar, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şöyle 6 ilmek oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 4. şişime takıyordum. Şu 3. 4. 5. Ve hemen şu kenara girerek şu 5. ilmeğim. Ve şimdi de şu kenara girerek bakın. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece bir sıramızı tamamlamış oluyoruz hanımlar. 4 şişimizdeki ilmekleri de bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar şöyle patik burnumuza baktığında bu sağ ve sol kenarlardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları eşit olacak. Burada da hanımlar 4. şişimizde kenar sol tarafta
Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bir sıra artırma yaptık. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz öreceğiz hanımlar. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra düz ördük. Şimdi yeniden artırma zamanı ve ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Burada. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım şimdi. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız burada sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimi de düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Sonra düz öreceğim. Tekrar artıracağım. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar ördüm. Ardından modelimi başladım. Dileyen 15 ilmek de yapabilir. Dileyen 16 ilmek de yapabilir. Artık ne kadar artırmak isterseniz ama 14 ilmek benim ölçüme göre tam uydu. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim, hemen modele başlayacağız. Modelimiz her iki sırada bir renk değişikliği yaparak kuruluyor hanımlar. Öncelikle bu aşamada krem ipimi alıyorum. 2 sıra krem ipimiyle model yapacağım. Sonra renkli ipime geçeceğim. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Hemen krem ipimin ucunu vişne ipime bağlıyorum, patiğimiz sökülmesin diye. Sıkıca 2 düğüm attım. Modelimizin ilk sırası hanımlar. Şöyle devam ediyoruz. 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Bir renkli ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 krem örüyorum düz olarak. Bir renkli ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek krem örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 2 kremimi düz olarak örüyorum. Bir renkli ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 2 krem ördüm. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 krem, bir ilmek örmeden aldım. 2 krem örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. 2 krem, bir ilmeği örmeden aldım. 2 krem, bir ilmek örmeden aldım. Yeniden 2 krem öreceğim. Üçüncü şişimdeyim. İkinci kremimi buraya örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. 2 krem, bir ilmek örmeden aldım. 2 krem örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. 2 krem, bir ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane kremimi örüyorum. Bir renkli ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü şişime geçtim hanımlar. Burada da ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. 2 krem, bir ilmek örmeden alıyorum. 2 krem,
bir ilmek örmeden aldım. Tekrar 2 krem, bir ilmek örmeden aldım ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizin ilk sırasını krem ipimizle tamamladık hanımlar. Geldik modelde ikinci sıramıza. Bu sıramızda bir önceki sırada düz ördüğümüz krem ilmekleri ters öreceğiz. Bakın 2 kremimi ters örüyorum. Yine renkli ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane krem ilmeğimi ters örüyorum. Bir renkli ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane kremimi örüyorum. Bir renkli ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum hanımlar. Bakın şeklimiz şöyle. İlk sırada ilmeklerimizi krem ipimizle düz örmüştük. İkinci sıramızda hanımlar ipimiz ile ördüğümüz düz ilmeklerimizi ters örüyoruz ve bir önceki sırada örmeden aldığımız renkli ilmeklerimizi bu sıramızda da örmeden alıyoruz. 2 kremimi ters ördüm. Bir renkli ilmeğimi alıyorum. 2 kremimi ters ördüm. Devam ediyorum. Bir renkli ilmeği örmeden aldım. Bu şekilde 4 şişimizde dolanacağız hanımlar. Kremlerimi ters örüyorum. Renkli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3. şişime geldim. Burada da aynı işleme devam ediyorum. Kremimi ters ördüm. Renkli ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sonra renkli ilmeğimi yine örmeden aldım. 4. şişime geldim. Aynı işleme burada da devam edeceğim. 4 şişimizde dolanacağız. 2 kremi ters ördüm. Renkli ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Son 2 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Evet, 2 sıra krem ipimizle dolandık hanımlar. Şimdi renk değişikliği yapacağım. Renkli ipime geçiyorum. Şimdi modelde yine 1. sıradayız. Çünkü her 2 sırada bir model tekrar ediyor. Model sağa doğru kayarak gidiyor hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu modeli yaparken şöyle bir işlem yapacağız. Bakın burada 2 tane krem ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. Bakın 2'şer tane krem ilmek var. Bu ikili ilmeklerin ilkini örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek renkli ördüm. Bakın yine burada 2 tane krem ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. Bu modelimizde şimdi renkli ipimizle ilk sıramız. İlk sırada ilmekleri düz örüyoruz. Kremimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın 2 tane krem ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. 2 tane renkli örüyorum. 1 tane krem örmeden alıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bakın yine 2 kremim var. İlkini örmeden aldım. 2 ilmek renkli ipim ile örüyorum. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci renkli ilmeğim. Bakın 2 tane kremim var. Bunun ilkini örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek vişne ipimle örüyorum. 1 krem, 2 vişne olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Yine 1 kremi örmeden aldım. 3. şişime geldim hanımlar. Burada da yine ilk 2 ilmeğimi renkli ipimle örüyorum. Bakın buradaki kremi örmeden aldım. 2 vişne 1 krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine ilk kremimi örmeden aldım. 2 vişne 1 krem örmeden alıyorum. 2 vişne 1 kremi örmeden alıyorum. 2 vişne 1 krem örmeden aldım. 2 vişne 1 krem örmeden aldım ve son bir ilmeğimi de vişne rengi ipim ile örüyorum. Şimdi renkli ipimiz ile ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da yine krem ilmekleri örmeden alacağız. Bir önceki sırada düz ördüğümüz 2 ilmeği bu sırada ters öreceğiz. Bakın. Bir kremi örmeden alıyorum. 2 tane vişne rengi ilmeğimi ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. 2 renkli ilmeğimi ters örüyorum. İlk sırada düz ördüğümüz 2 ilmeğimizi ikinci sıramızda ters örüyoruz hanımlar. Ön yüze haroşa örgü görüntüsü bu şekilde düşüyor. İkinci şişimde de yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da bu vişne rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Vişnelerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım.
Aynı işlemi burada da devam ediyorum. 4. şişime geldim. Yine kremimi örmeden aldım. Vişne rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Evet hanımlar, 2 sıra vişne rengi ipimiz ile modelimizi yaptık. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. Kremle 2 sıra modelimi yapacağım. Model sağa doğru kayacak. Hanımlar, her seferinde ikili olan ilmeğin ilkini örmeden alacağız. Bakın burada bir krem var, 2 tane renkli ilmeğim var. Bu kremi örüyorum. Düz olarak ördüm. Bakın 2 tane vişne rengi ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. Devamında 2 krem. Bakın 2 tane vişne ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. Yanına 2 krem örüyorum. 2 tane vişne rengi ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. Bu şekilde model sağa doğru kayarak gidiyor. Birer ilmek sağa kayıyor. İkinci şişimdeyim. Yine 2 krem, bir vişne olacak şekilde devam ediyorum. Bakın bir vişneyi örmeden aldım. 2 krem, bir vişne. 2 krem, bir vişne. 2 krem, bir vişne rengi. 2 krem. 3. şişimden devam ediyorum. Bir vişne rengi. 2 krem, bir vişne rengi. İlmeklerimi örüyorum böyle. Dördüncü şişime geldim. İkinci kremimi oradan alarak öreceğim. Şu ikinci kremin bir vişneyi örmeden alıyorum. 2 krem, bir vişneyi örmeden aldım. Bu şekilde bakın, son vişne ilmeğimi örmeden aldım. İlk sıramızı ördük. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Krem ile ikinci sıramızı yapacağız. Yine krem ilmeklerimi ters öreceğim. Bir önceki sırada örmeden aldığım vişne rengi ilmeklerimi yine örmeden alacağım. İlk sırada düz ördüğümüz 2 ilmeğimizi ikinci sırada ters örüyoruz. Bu şekilde. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Renkli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer şişime geldim. Burada da yine 2 kremimi ters örüyorum. Vişne rengi ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Her iki sırada bir renk değişikliği yaparak modeli tekrar kuruyoruz hanımlar. 3. şişime geldim. Aynı şekilde devam ediyorum. Dördüncü şişime geldim. Kremlerimi ters örüyorum. Vişne rengi ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekil. Evet hanımlar, şimdi 2 sıra krem ipimizle ördük. Tekrar vişne ipime geldim. Önemli olan modelin ilk baştaki kurulumu hanımlar. Şimdi şöyle baktığımızda bir tane krem, bir tane vişne var. İkili ilmeklerimizi baz alıyorduk. Bakın burada hemen ardından 2 tane kremimiz var. Bu ilk kremi örmeden alacağız. Diğer ilmekleri vişne ile öreceğiz. Bakın. İlk 2 ilmeğimi vişne rengi ipimle ördüm. 2 tane kremim var. İlkini örmeden alıyorum. Modele bu şekilde başladık tekrardan. Yeniden 2 tane vişne rengi ilmeğimi örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. 2 vişne, bir krem. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci şişime geldim. Yine 2 kremim var. İlkini örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek vişne rengi ile düz örüyorum. 4 şişimizde de aynı olayı tekrar ediyoruz. İlk şişimizde modeli kurmak önemli. Devamında 2 tane vişne, 1 tane krem olacak şekilde devam ediyor. İkinci vişne ilmeğimi 3. şişimden alarak ördüm. 1 tane krem. 2 vişne, 1 krem. 2 vişne, 1 krem. 2 vişne, 1 krem. 2 vişne, 1 krem. Devam ediyorum. 4. şişimden 2 vişne, 1 krem. 2 vişne, 1 krem. 2 vişne, 1 krem. 2 vişne, 1 krem ve son 2 ilmeğim vişne rengi ipimle örülüyor. Geldik ikinci sıramıza. Yine ilk modellerde olduğu gibi burada da ilk sırada düz ördüğümüz renkli ilmeklerimizi ters öreceğiz. Krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi alacağız.
Vişne rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. İlk şişimizi ördük. İkinci şişime geldim. Yine kremimi örmeden aldım. Vişne rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde geldik üçüncü şişimize. Burada da yine renkli ilmeklerimi ters öreceğim. Bir önceki sırada örmeden aldığım krem ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alacağım. Dördüncü şişime geldim. Aynı işlemi burada da uygulayacağım hanımlar. Evet. Şimdi geldik yine ilk şişimize ve iki sıradan oluşan renkli modeli yaptık. Şimdi krem ipimizle yine modelimizi kuracağız hanımlar. Bir kez daha sizlere yine göstereyim. Sırasıyla bakın. Bir önceki sırada burada ilk iki ilmeğim vişneydi. Bunun ilkini, ikili ilmeğin ilkini yine örmeden alacağım. Yanına iki krem. Düz ördüm. İki tane renkli ilmeğim var. Yine bakın ilkini örmeden alıyorum. Yanına iki krem. İki renkli ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. Yanına iki krem. Bu şekilde iki krem bir vişne olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci kremimi buraya ördüm. İki tane ilmeğimin, renkli ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. Yanına iki ilmek kremimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine İlk iki ilmeğimi krem ile ördüm. İki tane renkli ilmeğimin ilkini örmeden sağ şişime alıyorum. Dördüncü şişime geldim. İki tane renkli ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. İki krem. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeğim krem denk geldi. Krem ile ördüm. Modelde ilk sırayı tamamladık. İlk sırada hanımlar düz ördüğümüz ilmeklerimizi ikinci sıramızda ters örüyoruz. Modelin kurulumu gördüğünüz gibi gayet basit. Bakın yine krem ilmeklerimi ters örüyorum. Bir önceki sırada örmeden aldığım renkli ilmeklerimi yine bu sırada da örmeden sağ şişime alıyorum. Şekil böyle. Şimdi devam edeceğim. İkinci şişimden. Yine krem ilmeklerimi ters örüyorum. Renkli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum hanımlar. Dördüncü şişime geldim. Son şişime. Burada da bakın ilk ilmeğim vişne örmeden aldım. İki krem ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde. Bakın iki sıra krem ipimizle model kurulumunu yaptık. Tekrar renkli ipe geçiyoruz hanımlar. Olay anlaşıldı diye umuyorum. Bir önceki sırada bakın burada iki krem var. Önde de bir vişne var. Bu vişne ilmeğimi örüyorum. Bu ikili ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. Devamında iki vişne, bakın iki tane kremimin ilkini örmeden aldım. İki vişne, iki kremimin ilkini örmeden aldım. Böyle devam edecek hanımlar. Her iki sırada bir modeli tekrar ediyoruz. İlk sırada düz ördüğümüz ilmekleri ikinci sırada ters örüyoruz. Modelimizin hepi topu bundan ibaret hanımlar. Şimdi ben bu patiğimde ne kadar ördüm, ne kadar model kurdum. Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Bakın şu modelimiz. Sadece şu krem desenlerimi ne kadar yaptığımı size söyleyeceğim. Şöyle çaprazlamasına giden bir model. Çünkü kaydırmalı bir model. Sadece kremleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14 tane krem modeli yaptım. Ardından bilek ayrımı yaptım hanımlar. 14 model de benim ölçüme göre yeterli oldu. Hani sizlere şöyle patiğimi manken ayaktan çıkartıp mezura ile ölçüsünü de vereyim kaç santim örmüşüm diye. Hani belki sizin örgünüzün sıkılığı, gevşekliği hepsi farklı olabilir. Şöyle burundan tutarak modelli kremli bölüme kadar şöyle ölçünce 12 santim yapmışım hanımlar. Bakın 12 santim patiğimin eni de şöyle vereyim ölçüyü. Şöyle 9,5 santime yakın, 9 santimden 1-2 milim daha fazla. Patiğimiz böyle bu ölçüde yapmışım. Hani sizler bunu ayağınıza ölçerek de yapabilirsiniz. Deneyerek gördükçe ayağınıza ölçerek de dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü yapalım gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim en son 14. modelimi, yani bu krem renkli yaptığım modeli tamamladım. Şimdi yapacağımız işlem şu: bilek ayrımı yapacağız. Ön hazırlık olsun diye ilmeklerimizin tamamını ana renk ipimiz olan vişne rengi ile düz olarak öreceğiz. Artık krem ipimizle işimiz kalmadı. Krem ipimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz hanımlar. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Renkli ipimizle ardından bir kere daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Burada 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örecekler hanımlar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında bu şekilde ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar, yani buralara. Ben bu bölümlerde bu bilek kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi buradaki ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz hanımlar. Arka yüzde, ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarında 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Taban bölümündeki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. En son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı bilek bölümünde. Bu haroşalarımı zaten düz öreceğim. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Geri dönüyorum. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bu nedenle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Şimdi arka yüzdeyim. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişmeye geldim. Burada da ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu an yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız.
Sadece bilek kenarlarındaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa öreceğiz. Ben haroşalarımı örgümün her iki tarafında düz örgü örerek yapıyorum hanımlar. Siz her iki tarafta ters örgü de örerek oluşturabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde yaparsınız. Evet, bir diğer şişime geldim. Son şişim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldim yine. Tekrar geri döneceğim. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Ardından geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 7 ilmek haroşam düz örülüyor. Yine ön yüzde olduğum için bir önceki sırada olduğu gibi ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Diğer uca kadar bu şekilde gideceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz ilmekleri. Hanımlar, patiğimize şöyle baktığımız anda şu kenarlara, buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne, yani buraya 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Bir deneyin, ayağınıza bakın. Patiğinizin arka bölümünü bu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Ben 15 sıra haroşa yaptım ama belki siz 16, belki 17 yapacaksınız. Belki 18, belki 14 sıra. Bu tamamen sizin ölçülere göre, örmek istediğiniz ayak numarasına göre farklılık gösterebilir. Ayrıca şişinizin inceliği, kalınlığı, ipinizin inceliği, kalınlığı, örgünüzün sıkılığı, gevşekliği hepsi patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle mutlaka ölçerek yapalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Şimdi boy ölçüsünü de sizlere hemen mezura ile vereyim. Toplam boyumuz ne kadar oldu hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, burundan itibaren şöyle mezuramı sıfırlayarak hanımlar şöyle baktığımız anda 21 santim olarak örmüşüm. Şöyle sıfırlıyoruz. 21 santim boyumuz var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol şişime 24 ilmek ayırdım. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Kalan ilmekleri de sağ şişimize taktık zaten. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Sol tarafa 26 ilmek örenler de 25 ilmek örecekler. 26. da kesimlerini yapacaklar. Topuğumuz için ara kısma bakıyoruz. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğim olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar 25 örecekler. 26. ilmekte kesim yapacaklar. Kesim işlemi böyle devam edecek. Yine öncelikle kenardaki 7 haroşamı öreceğim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim yine. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Tekrardan kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Sol tarafa 25 örenler de her seferinde 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesimlerini yapacaklar. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Eğer ki sizler sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ tarafta da yine 26 ilmeğiniz kalacak. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor. Ayrıca her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Sırasıyla kesiyorum ilmeklerimi. Bildiğiniz farklı, daha kolay bulduğunuz topuk yöntemleri varsa onları da yapabilirsiniz. Bu topuk bölümü tamamen tercih meselesi. Devam ediyorum kesmeye ilmeklerimi. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğimin 3'ünü birden kesiyorum. Buraya 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Ardından topuğumuza birlikte bakalım. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu güzelce gizliyorum hanımlar. Hemen bakalım topuğumuza. Bakın, arkada izi bile belli değil. Ayağı giyince şöyle duruyor. Çok temiz, çok güzel bir görüntüsü oluyor. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim patiğimi. Bir de ayağımızda görelim hanımlar. Gayet kolay bir modeldi. Çok zevkliydi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek kolayca örersiniz. Çeyiz için de çok uygun oldu. Evet, patiğimi şöyle manken ayağıma da giydirdim. Bakın hanımlar, patiğimizin tabanı, kenarları, topuk kısmı bu şekilde. Modelimiz bu hanımlar. Bu şekilde. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.